Tekrar ismini nereden aldı? Yok. Bilim adamları birden fikir alışverişinde bulunuyor. Arkadaşlar kentsel dönüşümle alakalı şeyler soruyor. Hem yardımcı var. Yuva yıkmayı değil, tam tersine güvenli, huzurlu yuvalar inşa etmeyi şu anda hedefliyoruz. Türkiye'de kentsel dönüşümün startı verildi. Türkiye'nin ilk şehir planlı kentsel dönüşümü Yeni Fikirtepe'de inşa ediliyor. Müşteriler şuna bakıyor. Alacağım firma daha önce ne yapmış? İlk projesi mi? İkinci dikkat edilen şey fiyatlardaki ödeme planı esneklikleri. Faiz ödemek istemeyen müşteriler de genelde firmadan esneklik bekliyorlar. Firma esneklik yapıyor ve yine satış oluyor. Gece denetim yok. Demiş ki demirin tonunu 20 liradan yaparım sana. Aslında demirin tonu 20 lira değil. 40 lira yarı yarıya fiyatı kırmış alıyor. Bu betondan çalıyor. Asıl amacımız afetler karşısında can ve mal güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü gerçekleştirmek. Kentsel dönüşüm yapılıyor ama hala 10 numara değil. Onu değil. Boşu boşuna yıkıyorlar, yapıyorlar. Evet çürüktür, doğrudur. Birileri rant sağlıyor, birileri para kazanıyor ama birileri hayat kazanamıyor. Yapı denetimde laboratuvarlarda sıkıntı var. Denetim eksikliği var. Başka bir şey değil. Şimdi adam karısını lüks cipe binmiş, karısını koluna takmış, çocuğunu koluna takmış gelmiş. Diyor ki biz daire alacağız. Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Mutfak dolapları. Yerler 8 mm lamine kullanılıyor. Banyoları. Toshiba marka klimalar. Dışa kabinler. Aeon marka kaloriferler. Şoförler çok güzel. Herif alalım. Alın. Kaç para? 3 milyon. En üst katta yer alan özel dairelerimizden bir tanesi. Çok büyük bir teras manzarası mevcut. Yani panoramik olarak güzel bir İstanbul manzarasına sahip olabilirsiniz bu dairede. Adam alanında çok güzel. Bunun kapısı parası her şeyi. Ama betonu nedir? Demiri nedir? Donatısı nedir? Bilgileri yok. Kentsel dönüşüme girmeden önce çok yüzüne bakılan bir yer değildi ama O çarpık kentleşme gitgide yok olacak burada. Çünkü bütün projeler birbirine benzer, renkleri aynı. Fikirtepe imar geldiği zaman devlet buranın altyapısını hazırlamadan, master planı yapılmadan müteahhitlerin kucağına attı. Tek tek ilgilenmekten ötürü onlar da kaçmak zorunda kaldılar. Bu sefer mecburen bizi çantacı grubu içine attılar. Çantacı gruplar da bu adayı toparlayıp imzalarını alıp büyük firmalara pazarlamaya çalıştılar. Bir saatte açık köşesinden milletle uğraşıyorum. Ya zengin olduk, ne kadar zengin olduk. Ondan sonra üçkağıtçılara, emlakçılara, menfaatçilere, ayakçılara imza attırıyorlar. Çantacı dediğin o gelen müteahhitler, yapmayan müteahhitler bize imza attırıyor. Dönüşümün amacı sadece müteahhitin para kazanması değil. Buradaki her firmanın kentsel dönüşümden anladığı şey bambaşka. Yani bu birazcık da inşaat firmalarının vicdanına bırakılmış bir şey. 150 metrekare alıyorsanız 70 metrekare daire vermemelisiniz. Bunu yapan müteahhit de var burada, yapmayan müteahhit de var. Herkes canından tutmuş, herkes verecek de müteahhit yok. Niye vermesin ki? Çantacı var, almışlar buraları. Yani müteahhit de gelecek çantacıya avantam verecek de alacak yani. Millet parayı görünce oraya atıyor. Fikirtepe sakiniyim. 50 yıldır burada oturuyorum. Ufak bir yerim vardı. Gönül rahatlığıyla verdim. İnşaat bitmek üzere. Müteahhitler gelmeden aldığım kira 300 lira. 350 lira veren yoktu. Başı başına bir sorundu yani. Belki satsam çocuklarımın 3 tane çocuğum var. Üçüne de birer tane daire alabilirim. Ama daha önce de onu satsam ne alırdım? Benim bu caddede 6 katlı binam var. Ya şu anda %50 imza atıldı. Müteahhitlerden yani herhalde kaynaklanıyor. Evet. Ya şimdi 10 lira ediyorsa şimdi 100 lira yapıyor. Öyle. Şimdi bak ben o kocaman o binama sene 1991'de 50 bin lira para alamadım. Şimdi bugün 2 trilyon para desem alırım. Burada 5 sene önce oturan adam 5 sene sonra burada oturamayacak. Çünkü buranın düzenine zaten ayak uyduramayacak. Yani tamamen kalite olarak, yaşam kalitesi olarak buradaki insanlara kalitelerinin çoğalacağını düşünüyorum ki Oturmamız zor. Burada kiralar da ağır olacak. Bu bağlamda aidatlar da yüksek olacak. Buranın halkı karşılayamadı. Yani
rant değil, insan odaklı bir projeyi hayata geçirmektir. Yani Türkiye'nin gıpta edeceği, böyle marka diye konuşacağı bir Fikirtepe doğacak. %90'ı buradan gider. Çünkü bir rant sahası oldu artık burası. Rant sahası olduğu için satacaklar büyük ihtimalle. Yeni Fikirtepe'nin en seçkin projesi Brooklyn Park her yönüyle kazanmanız için sizi bekliyor. Eskiden, şimdi bakma, eskiden çok güzeldi. Eskiden Çamlıca'yı göremiyorum. Evet. Hava alamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi restas yapılıyor. Hava mı girecek? Bir de düşük bir yer burası. Sokakları boşver, evlerin balkonunda millet çamaşırını nasıl alıyor ya? Bir yıldır burada oturuyoruz. Toz dumandan bayağı bir rahatsız oluyoruz. Tabii pencereyi de açamıyoruz. Kentlerde yaşayanların %99,7'si normalin çok üzerinde partikül maddeye maruz kalıyor. Toz toprak sizi etkiliyor mu efendim? Ya etkilemez olur mu? Ölüyoruz yani. Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları ürkütücü düzeyde. Benim ufaklık astım hastası. Yani tamam bir iş yapıyorsun ama vatandaşlar rahatsız etmeye hakkı yok yani. Şu anda solunum yolu enfeksiyonları aşağı yukarı %50 artmış durumda bölgede. Ciddi bir tehdit altındayız. Bu tehditin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. İstanbul'da tüm ihtişamıyla Batı Roma'nın, Bizans'ın izlerini görürken aynı zamanda Medine'nin tevazuuna ve manevi derinliğine de şahitlik edersiniz. Bu dikey mimariyle olanları kastetmiyorum ha. Ondan öncesini kastediyorum.